Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır. Hemen Rainbow'la başlayalım. Anlatalım. Burada ayı bölgesindeyiz. Her zaman olduğu gibi ne demek? Yani buralarda mal alınır, unutulur, beklenir. FOMO tarafı da yine uzun vade baktığımız seviyelerde kırmızıya gittiğinde buralarda ya mallarımızı kâra dönüştüreceğiz ya stoplarımızı kârlara taşıyacağız iyice. Ya da dahil olmadıysak da hiç dahil olmayacağız. Gelelim kimler? Bugün 24 saatte lig olanlar çok şükür biz olmadık yine. Onun dışında şimdi burada Ethereum, Bitcoin, Ethereum long. Genel olarak longçuların üzüldüğü bir gün olmuş. Eee, Onun dışında yani çok böyle aman aman bir acım yok. Ama gördüğümüz kadarıyla yani şurada da bakıyoruz. Çok böyle uçuk açık bir hacim durumu yok. Bakalım heatmap ne alemde? Oraya da bir bakalım. Ya bu ay böyle çok karlı geçmedi açıkçası benim adıma. Ulan zararlı geçmedi ama beklediğim kadarıyla kar elde edemedim. Şu bölge önemli. Yani red yeme bölgesi burası 90. Zaten onu konuşmuştuk, oradan red yedi. Yani şu aralıkta sıkıştık. Günlük bazda baktığımızda bir yukarı bana daha yatkın geliyor genel olarak. Haftalıkta da iyiyiz ama aylıkta çok kötü durumdayız yani senaryo olarak. O düşüşü yaşamadık daha. Şimdi önceliğimiz o aylıktan ziyade bu günlük seviyelerin karları 3.2'nin üstüne çıkması olumlu burada. Gelelim bakalım Aero. Bu neymiş? Nusret'te dedik 46.64. Doğru, tamam. Bazen tutmuyor onlar. Ben de buradan bakıyorum mecbur. Sıkıntı olmasın diye. Burada Coin Market Cap'te yani şu bölge çalışıyor, bakın 3 trilyon dolar bölgesi. Yine sanki tekrardan bu dönüş yakalayacağız gibi duruyor. Zaten beklentimiz dahilinde gidiyor. Yani böyle çok absürt bir durum değil. Şurada 3.10'a doğru tekrar bir yükselmesi zaten mantıklı. Burada 3.10 ya da işte 3.20 civarına kadar tekrardan bir test. Hatta şunun tepesini düşünebiliriz 3.28'lere kadar. Öncelik tabii şurası var 3.10, ama bu olumlu senaryo tabii ki elimizdeki paritelerde ne kadar fark ettirecek onu bilmiyoruz henüz. Burada baktığımızda korku endeksi ufak ufak yeşeriyor. Aslında piyasa beklentimiz dahilinde gidiyor gibi. Bir işlemimiz long işlemde zararlı olsa da onu bekletiyorum. Birazdan ona da bakarız ne kadar zarardayız diye. Diğer işlemden dahil olamadım. Hep ucundan kaçırdık maalesef bir iki kademeden. Ama o disiplini de bozmamamız gerekiyor. Bir arkadaşımız da yazmış. Gerçekten zor oluyor, inanılmaz zor oluyor. Yani benim için de zor oluyor. İstiyorum ben de işlemde olmayı. Ama yani kendimize tutmamız gerekiyor. Yani bu ay gerçekten bunun da zirvedeyim yani o disiplin konusunda. Bakalım inşallah bozmayız diyelim. Burada yani şuna çok aldanmaya gerek yok. Burası uçuyor, kaçıyor, kendi çekiliyor ama çok bir şey ifade etmiyor bana göre. Dominans tarafında burada düşüş beklentimiz vardı. Bakalım ne oldu? Bu daha da aşağılara gelebilir yani gelmesi mantıklı gibi. 59-12-29 olarak devam etmesini bekliyorum. Açıkçası yani düşüş devam edecek gibi orada dominansta. Bu da altlara ne kadar yansır bakacağız. Burada Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple olarak devam ediyor. Ripple'la BNB'nin yarışında şu an BNB önde. Buradan da alacağımızı aldık. Gelelim esas tarafa. Ben hemen IOTA'ya bakayım. 85,5. Burada
Yani çok da böyle şurası o kadar net, şu burayı yakalasaydım işleme dahil olurdum aslında, yukarı yönlü. 85,5 hatta bakayım bir olabilirim de. Bakalım, şurada hem şeyi de görmüş olursunuz. Neye bakıyorum mesela 3 dakikalığa da bakarım. Aslında şuralarda evet 85 yani kötü değil. Böyle 5'liğe de bir bakalım. 5'likte de yeni. Evet yani 85. Buradan işlem açacağım. Açıkçası beklentim zaten yukarı yönlü. Ona da biraz güvenip açıyorum. Olumsuz senaryoda 85. 65'te ekleme yaparım. Onun dışında yapmam. Onu da söyleyeyim şimdiden. Şöyle yapalım. Alabilirsek 85'e emir diyorum. Evet. Emrimizi attık ve aldık. Pozisyona dahil olduk. Şimdi göstereyim hemen dahil olduğum pozisyonda. Yani şey olmasın. Sanki sallıyormuş gibi olmasın. Şuradan bakalım. Ben bu kanalı açtığımda hep şununla gittim. Ya ben neyse o yani hiç ekstra bir senaryom yok açıkçası. Hani bir şey gizleyeyim, saklayayım öyle bir dünyam yok. Burada 37'deyiz. Aslında bu şimdi 38 olması lazım. Eee, işleme dahil olduğum için short tarafta mıyız? Short taraftayız. Bakıyoruz. Emir açık. Dur. Şuradan evet pozisyon açık. 855 söylemiştim zaten oradan girdik. Historisinde muhtemelen onu göstermiyor. Şimdi girdiğim için şurası 38 olmadı muhtemelen birazdan olacaktır diye tahmin ediyorum. Burası böyle bakın login'de olmuyorum yani herkes bakabilir. Hatta zararımızı da gösterelim şey olmasın. Sonuçta her zaman kar olmuyor yani hiçbirimiz için. Benim için de burada bir işlem eksik zaten. Bakın $334 zarardayım. Bunun da hatta şimdi bakın şu tarafta zarar yazdı. Onu da görün hani şey olmasın. Canlı canlı olduğu belli olsun diye. Bakın şurada zarar yazıyor. Bunu da aşağı yukarı nerede kapatacağım hemen emrinde gireyim. 85 6 olabilir. 6 65. Evet. Buradan emri kapatırız. Tamam. Gelelim senaryomuza. Bunu da şurada kapatacağım. Piyasa bu hacimsiz. Şurada kapansın yeterli benim için. Şöyle günlüğe alalım. Durumumuza bir özetleyerek gidelim. Burada şu parite IOTA için madem açtık onu orayı geçeriz. Şu aşağı kadar çekilmesi benim adıma yani artık ben burada yukarı yönlü işlem gelmesi bana daha mantıklı geliyor. Aşağı çekilmede bir fırsattır almayanlar açısından diyelim. Geçelim Aero'ya. Bakalım bu neymiş ne değilmiş. Şurası 10 Ekim'dir. Bunu işaretleyelim. Şöyle burayı da koyalım. Bunlar önemli. Niye? Çünkü bizim için bu bölgeler ileride hep lazım. Now. Bunu bir de klonlayalım. Yani bunu niye yapıyorum? Hep söylüyorum. Sonuçta buralar bizim bir göstergemiz. Yarın öbür gün bakarsak da bu aralıkta ne kadar önemli olduğunu anlarız. Şimdi burada günlük baktığımız seviyede açıkçası bir dönüş arayacaksak yani o bölgelerdeyiz diyebiliriz. Şurası önemli. Ya bence ben olsam hani şu bölgeyi takip ederim. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız her senaryo bizi şuraya götürecektir zaten. Onun altına sarkma olacaksa da şu 10 Ekim bölgesi güzel duruyor ama %50'lik bir düşüşten bahsediyoruz orada. O yüzden yine de dikkat etmek lazım. Şu Abu'yu bir silelim buradan şimdi. Aero'ya yarın bakarız. Öyle yapıyoruz genelde. Coin Market Cap bakmadığım bir şey var mı diye diğer tarafta şey yaptım. Evet. Bakın burada nasıl aslında senaryoyu yapmışız. Güzel.
Şuraya kadar gelmiş. Şimdi burada bu hedeflenecek şey artık bunu tuttuğu için bunu silelim. Bunları geçelim artık. Buradaki senaryoyu anlattık. Tehlikeli olduğunu o bölgenin. Burada yapmamız gereken mantık eğer işleme dahil olacaksak hedef bölgemiz 42. Öyle düşüneceğiz. E, Gelelim bakalım borsa. Oo, borsada çok iyi. Evet. Burada aslında biz ne dedik? Riskli dönüş mantıklı. Ama o mor bölge açtı. Artık burada kanal üst bandını hedeflemek mantıklı bence. Oraya doğru bir yol veya işte dönüş arayacaksak buralarda arayacağız. Ama henüz dönüşün hiçbir emaresi yok. Bu günlükleri de oluştuğunda yapalım, vakit kaybetmeyelim. Burada da aynı şey olma ihtimali yüksek eğri için. Bakın şu mor bölge dönüş bölgemiz ama Tüpraş gibi burayı aşmadı. Aşmasını bekleyebiliriz. Burada zaten bir çanak var. Bunun dönüşü olabilir veya şuradan tepe yaklaşık işte yine şu 3 ay önce muhtemelen 3 ay önceki bölgelere doğru yol alabilir. Ama buralarda yani bizim bu özellikle borsa tarafı hani Türk işte BIST'te yani bu bölgelerde konuştuk dahil olmak lazım diye. Buradan buraya kadar gelmiş paritede ben size bir şey diyemem. Orada risk çok. Türk Hava Yolları'ndaki dönüş senaryomuz olacak gibi duruyor. O daha yatkın. Ben olsam beklerim düşüşünü ondan sonra bakılabilir. Evet, İş Bankası'nda konuştuğumuz aylık bölgelere geldi. Burası 4 ay önceki bölge, 3 ay önceki bölge. Buradan ret yemesi çok normal. Hiç bununla ilgili sorun yok. Yine aynı şey geçerli. Şu bölgelerde çok konuştuk. İşleme dahil olmak için. Şimdi burada yükselen bir trende devam eden bir pariteden bahsediyoruz sonuçta. Bu aylık bölge önemli bakın 3 ay 4 ay. Bunun bir sonrası tabii ki şu bölge 16 küsur ama burada o riski almaya bence hiç gerek yok. Artık dönüş bekleyip orayı gördükten sonra bakılabilir ama bence bu riske gerek yok. BCH'ye gelelim bakalım. BCH. Yani BCH'nin yukarı yönünde hiçbir sıkıntı yok. Ben bu tarz durumlarda yukarı yön olana kadar beklerim, beklemek lazım. İş ne zaman terse döner? Yani bir gün öncenin altında kalırız o zaman olur. Bakın her gün gidiyoruz yani yavaş yavaş şu günlükleri de kazanmaya başladık. Yukarıdaki bölgemiz belli, morlu bölge. Oraya doğru devam. Link açısından da şu an bu link miydi link? Bir sıkıntı bence yok. Süreç devam ediyor burada da. Yani yukarı yönü şu bölgeler aşılması lazım tabii. Destek, dirence dönüştü buralar. Bunları aşıp şu mor bölgeye gidecektir muhtemelen. RX'e tam tersine konuşmuştuk. Düşüşün devam etmesini beklediğimizi. Çünkü daha yeni oluştu. Bu da bitsin bakalım nerede bitecek. Henüz bitti diyebileceğimiz bir bölge yakalamadık. Haftalık ve aylık bölgedeyiz ama benim için ilk dönüş şeyi emaresi bir günlük bölge almak. Henüz onu almadık. O yüzden riskli. Pardon. İyileşemiyorum maalesef. Vücut iyi ama boğazlar berbat. Burada gördüğümüz senaryo yine baktığımızda açıkçası yani şu günlükleri alacaktır. Solda da yukarıdaki hedef bölgemiz 137. Oraya doğru gidiyoruz. Bence bir sorun yok. Run tarafında yine yukarı yönlü işlem mantıklı duruyor. Bir aksi senaryo yok. Bitcoin tabii kendi hareketini yapıyor ama altlara ayak uydurmuyor. Öyle bir sorunumuz var. Burada da onu yaşıyoruz. Ben yine şu morlu bölgeye kadar beklerdim. Devam yani 6 küsura doğru. Ondan sonra bakarız. Burada kârdayız. Dün alım yapmıştık. Şuraya yazdık zaten. Çıkış bölgemizde 28. Oraya kadar bekleyeceğiz. Gel bakalım. Şurada gördüğümüz senaryo. Böyle bakarsak olumsuz bir senaryo yok. Aynı şekilde
Devam edecektir. Bir sorun yok. Ada için bakalım. Adada da şöyle baktığımızda buradaki sürecin yukarı yönde devam ettiğini görebiliyoruz. Yani hedeflerimizi koyduk. O hedefleri takip edeceğiz. Günlüklerin artık o 4 gün önceki bölgelere, tepelerine geldi pariteler. Oraları kazandığı zaman yukarı yönlü devam edecektir. Neo için de bakın şöyle güzel destek bölgeleri artık oluşuyor. Günlüklerin aşağılarda oluşması güzel bir senaryo. Aşmamız gereken yerler yavaş yavaş aşağı geliyor tabii ki. BNB'deki yukarıda mor bölgemiz belli. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi burada yapalım bakalım. Destekler de değişecek. Dirençler de değişecek. Bir, iki mi? Uçmuş. Şu iki. Evet. Gördüğünüz bakın 4 günlük bölgeyi de aslında desteğe aldı. Bunun yukarıdaki bölgesine gitmesi daha kolay olacaktır şu bölgeye doğru. Hmm, CZ. CZ benim açımdan şu mor bölgeye yaklaştıkça dönüş için düşünülmesi gereken bir parite. Yani şu bölgeden düşüş düşünmek mantıklı. Yani ben bu paritede hani diğerlerinde konuşuyoruz ama bu paritede yukarı yönlü işleme dahil olmam herhalde. Mantıklı gelmedi bana. Eee, şöyle baktığımızda burada gördüğümüz şey senaryo olarak ne bu? Dok'ta da bence bakın 4 günlük bölgeleri kazandı. Artık haftalıkları kazanma yani mevzu oraya gidiyor. Olumsuz bir senaryosu yok. Petrol tarafında yani şu devam ediyor süreç 66'ya doğru muhtemel gidebilir. Orada da dönüş arayacağız. Ethereum'da zaten şeyde sıkıntı yok. Yani yukarı yönde devam ediyor. Piyasa hacimsiz sadece. Böyle bir sorunumuz var. Yani hareketler inanılmaz ağır. Burada da 4 günlük bölgeleri kazandı. Kazanacak artık haftalıklar ve ondan sonra muhtemelen yani ilk etap zaten 367'yi konuşmuştuk ama şu 10 Ekim bölgesine de gidebilir. Burada Ripple tarafında baktığımızda ne görüyoruz bakalım. Burada da bir yukarı yönlü devam etmesini beklemek mantıklı. Hala yani şu 4 günlük bölgeleri kazanmadık ama kazanıp yukarı devam edeceğiz. Şu morlu bölge bizim hedefimiz. SC için böyle dönüşün tam yakalandığını söylemek zor ama kötü bir senaryoda değil. Yani benim önceliğim yukarı yönlü olur burada. Eee, bu 4 günlük bölgeler önemli. Onları kazanırsa zaten şu mor bölgeye gideceğiz. IOTa'yı konuştuk, anlattık. Buradaki süreçte bir sıkıntı yok. Yavaş yavaş bu da hacim alıp yukarı gidecektir diye düşünüyorum. Bitcoin'de de şu morlu bölge 93 bölgesi en azından ilk etapta beklediğim bölge. Altın ve gümüş. Yani burada senaryo artık sanki son bulacak gibi duruyor. Burada altın ve gümüşten çıkacak paranın da buralara akma ihtimali olabilir. Ama henüz tam bir dönüş yakalanmış değil. Sadece ben buraların riskli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Altın için bakın hiç yani şuursuzca gidiyor. Ben de kendi altınlarımı bozsam mı acaba? Yani yani fiziki altınları bozabiliriz. Çok mantıksız şekilde gidiyor yani hiçbir şey yok. Yani burada alın almayın kısmı bakalım şöyle biraz uzaklaşalım. Yani şöyle bir yarım ay. Hop, ben ta buralarda biz 705'leri falan konuşuyorduk. 21'i
21. 21'den 5 senede 700'den 10 kat. 10 kat yukarı gitmiş. Dehşet bir kazanç. Ve istikrarlı yani gidişi de. Dediğim gibi hani alıyorsan ve derdin işte 3 gün sonra satmak değilse sıkıntı yok ama onun için burada riske girmeye bence gerek yok. Eee, Dolar TL için normal şartta burada düşüşü konuşmamız gerekir ama yukarıda 45 hedefimiz devam. Burada gördüğümüz total 2 herhalde bu 3 mü? Yukarı yönlü hareketin devamı şeklinde bekleyebiliriz. Total 3 için burada devam etmesini beklemek mantıklı. Total 2'de de bir olumsuz senaryo yok. Ha, şeyleri yine açmayı unuttuk tabii. Klasik. Bunları açıyorum. Unutuyorum tabii. Hop. Bakalım burada bunlar şey yapmadı ama işlemi almadı. Göstermedi. Heh, orada çıktı şimdi bak 38 oldu. Oldu. Geç alıyor biraz orası. Burada süreç total 2 için de yukarı yönlü devam ediyor. Bir aksi durum yok. Yani bu yükseliş devam edecek belli. Ama tabii dediğimiz gibi yani boğa uçuyoruz kaçıyoruz mantığı değil. Yani o kafadan bir çıkmak lazım. O kafaya gireceksen dediğim gibi zaten ayı bölgesindeyiz. Alırsın unutursun. Her gün bakmana gerek yok. Bir gün 3x 5x olduğunda dersin ki ya ben 3 kat yukarıdayım dersin geçersin. Onun dışında öyle borç alayım, harç alayım, 2 ay sonra 5'e katlayayım falan yapıyorsan zaten geçmiş olsun. Burada dominans tarafında şimdi bir test ediyor tekrar dirençleri. Muhtemelen aşağı doğru gitmesi mantıklı. Eğer ki bu bölgeleri aşıp tekrar yukarı yaparsa zaten demek ki bu bölgeleri sağlam kazanmış olur ve yukarıdaki 62'ye doğru da yol alabilir. Şimdilik böyle piyasa. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Umarım güzel bir hafta bitiririz. Hafta ortasındayız. Galatasaray'a da başarılar dileyelim. Yarın Fenerbahçe Dinamo var. O zaman da ona dileriz. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.